Herkese merhabalar. İki tür vitamin var. Bir suda çözünenler, ikincisi yağda çözünenler. Suda çözünenler vücutta depolanmaz, doğrudan atılır. Onun için onları mutlaka dışarıdan almak gerekir. Bir de yağda çözünenler var. Bu yağda çözünenler vücutta depolanır, atılmaz. O yüzden yağda çözünen vitaminlerle ilgili biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bugün iki yağda çözünen vitaminle ilgili tehlikeleri anlatacağız. Bunların fazla alındığında hangi sorunlara, kansere ve ölüme yol açabileceğini göstereceğiz. Avuç avuç vitamin içmenin, özellikle birazdan bahsedeceğim vitaminler bunları içeriyorsa ne kadar zararlı olabileceğine dair bir takım ipuçları ve bilimsel çalışmaları göstereceğiz. Şimdi iki tane vitamin var dedik. Bunların ikisi de yağda çözünüyor. Yağda çözünen vitaminler ADEK, yani A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bizim bugün zararlarından bahsedeceğimiz birinci vitamin A vitamini. Şimdi A vitamini özellikle görme ile ilgili önemli fonksiyonları var. Bunun dışında, görmenin dışında bağışıklık konusunda, hücresel iletişim konusunda ve hücrelerin farklılaşması ile ilgili önemli fonksiyonları var. Genel olarak A vitamini dediğimizde bir takım retinoidlerden bahsediyoruz. Çünkü bazı formlar size A vitamini olarak gelmiyor. Mesela retinol oluyor. Bunlar işte sivilce ilaçlarında veya başka formlarda da görülebilir. Yani mutlaka A vitamini yazması gerekmiyor. Şimdi normalde erkekler için, yetişkin erkekler için 900 mikrogram, kadınlar için de 700 mikrogram lazım bu vitaminden. Peki bu vitaminler nerede bulunur? Mesela sığırın karaciğerinde bulunur. Patateste, ıspanakta, havuçta, diğer sebzelerde bulunur. Şöyle ifade edelim. A vitamininin günlük maksimum dozu 3000 milimikrogram. Şöyle söyleyelim, bir sığır karaciğer yediğinizde, yani 85 gramlık bir sığır karaciğer yediğinizde yaklaşık 6500 mikrogram alıyorsunuz. Bunlar da suda çözünen vitaminler gibi olmadığı için vücutta, özellikle de karaciğerde depolanıyor. Şimdi A vitaminin fazlalığında ne olur? Dedik ki karaciğerde depolanır. Bir, karaciğerin büyümesi ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma olabilir. Onun dışında ne olur? Doğum kusurları olabilir. Çünkü bu hücrelerin farklılaşmasıyla ilgili de görev alan bir vitamin. Hamile kadınlarda özellikle buna dikkat etmek lazım A vitamini alımında. Retinoid A içeren akne, yani sivilce ilaçlarının alımını hamile kadınlarda mutlaka dikkatli olmak gerekir. Başka ne tür bozukluklara yol açabilir? Kemik sağlığı, özellikle retinol formunda çok fazla A vitamini aldığınızda bu da kemik kırıklarını kolaylaştırabilir. Yaşlılarda ve menopoz sonrası kadınlarda buna dikkat etmek gerekir. Cilt değişikliği yapabilir, kuruluk yapabilir, güneş ışınlarına duyarlılık yapılabilir, kaşıntı yapabilir A vitamininin fazla alınması. Başka merkezi sinir sistemine, yani beynimize etkileri var. Onun dışında dikkat çekmek istediğim nokta bir takım kanserlere neden olabileceği. Bu nedenlerden dolayı multivitaminlerin içerisine A vitamininin konulması bir takım tartışmalara da yol açıldı. Yani A vitaminini bu multivitamin ilaçlardan, haplardan çıkaralım gibi tartışmalar da yaşandı. Daha da önemlisi A vitamininin bazı kanser riskini, yani A vitaminini fazla almanın bazı kanser riskini artırabileceğini gösterdi çalışmalar. Bazı klinik çalışmalarda mesela sigara içen erkeklerde özellikle akciğer kanserini artırabileceğine dair veriler var. Bu CARET diye bir çalışma yapıldı. Burada özellikle sigara içen erkeklerde akciğer kanseri riskinde %28 oranında artış görüldü. Başka prostat kanserinde %52 oranında artış görüldü. ATBC diye bir çalışma yapıldı. Burada da özellikle 50-69 yaş arası sigara içen erkeklerde beta karotenin akciğer kanseri riskini %18, genel ölüm riskini de %8 oranında arttığı gösterildi. Bir diğer vitamine geçelim şimdi de. Diğer vitamin de E vitamini. Şimdi E vitamini biraz daha tehlikeli bir hal alıyor durumlar. Yani bunu ne kadar, çünkü antioksidan, bildiğiniz gibi E vitamini özellikle ciltte, gözde antioksidan etkiyle
önemli fonksiyonları var. Ama yine bunun fazla alımı. Fazla alımından kastımız şu. Bunları besinlerle alabilirsiniz. Yani A vitamini içeren besinler veya E vitamini içeren bir sürü besinlerle alabilirsiniz. Burada bir tehlike yok. Yani sürekli sığır karaciğer yemiyorsanız şeyde bir tehlike yok. Yani A vitamini açısından bir tehlike yok. Ama bunları takviye olarak ve A vitamininin başka formları da var bildiğiniz gibi. Onlarla beraber alıyorsanız, takviyelerle aldığınızda vitamindir ne kadar yüksekse o kadar iyidir mantığı yanlış. Yani vücutta her şey, depolanan her şey toksik etki gösterebilir. Yani hiçbir zaman mesela D vitamininin bile toksik etkileriyle ilgili birçok çalışma var. Yani vücuttan atılmıyorsa, depolanıyorsa her madde, sadece vitamin değil, bunların toksik etki göstereceğini bilelim. Şimdi geçelim E vitaminine. Dedik ki antioksidan bu da yani serbest radikalleri temizleyen bir vitamin. E vitamininin normalde doğal olarak 8 tane kimyasal formu var. Ama bu E vitamini takviyelerinde çoğu sentetik olarak alfa tokoferol kullanılıyor. Bu alfa tokoferol formu da E vitamini formlarına göre daha fazla risk taşıyan bir form. Şimdi E vitamininin aşırı tüketiminde neler olabilir? Hemorajik inme. Yani hemorajik inme nedir? Hemorajik olarak yani beyinde kanama yapıp inmeye yani felce neden olabilir. O kadar ciddi. Çünkü bu E vitaminini kanama pıhtılaşma bozukluklarıyla ilgili bir takım etkiler gösterirmişler. K vitamini ile ilgili özellikle ilaçlar alıyorsanız yani kanı sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız yine mutlaka E vitaminini kullanmak için doktorunuza danışmanız lazım. Diğer taraftan prostat kanseri riskinde artış da görülmüş. Selenyum ve E vitamininin kanser önleme çalışması, bu da SELECT diye bir çalışma. Bu çalışma yüksek doz E vitamininin prostat kanseri riskinde potansiyel bir artış olduğunu göstermiş. Şimdi biz bunu antioksidan dengesizliği diye alıyoruz. Antioksidanlarımızı dengelesin diye alıyoruz. Ama bunu fazla alındığında kendisi antioksidan dengesizliği oluşturabiliyor. Yani antioksidandır ne kadar iyidir. Çünkü birkaç hafta önce yine 2 tane vitaminle ilgili bu tür kanser yayılımını artırdığına yönelik de bir takım çalışma paylaşmıştım. Klinik bir çalışma paylaşmıştım. O yüzden bunların zararlarının da bilinmesi lazım. Kanserle ilgili çalışmalarda günlük takviye alan E vitamini 180 mg bölü gün takviye alan erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığını bulmuş. Yine A vitamini besin takviyeleri ve diğer antioksidanlar kemoterapi veya radyoterapi alan hastalarda bu bir takım etkileşimlere giriyorlar ve özellikle yüksek doz E vitamini veya diğer antioksidan takviyeleri almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız lazım. Ama şunu mutlaka belirtelim. Bu söylediğimiz dışarıdan takviye olarak, harici olarak alınan vitaminler. Geçen bir hocamızla konuşurken dedi ki yani o kadar insanlar, bazen doktorlar da çok fazla vitamin, gıda takviyesi yazabiliyor. Hatta bir doktorun reçetesini gösterdi. 16 tane vitamin, gıda takviyesi yazmış. Yani insanlara tamam doktor arkadaşlarımız da buradan uyaralım ama siz de bilinçli olarak vitamin ve gıda takviyeleri evde bulduğunuzda işte buzdolabında orada burada bulduğunuzda mutlaka yararlıdır diye bu vitaminleri almanız gerekmez. Ben her zaman şunu söylüyorum. Vücut bir denge işidir. Hiçbir zaman daha fazla aldığınızda daha fazla etki etmez. Mutlaka yan etkisi olur. Çünkü toksik hale gelebilir. Vitamin deyip de masum olarak görüp bunları da daha fazla tüketmemeniz gerekir. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.